falan geziyor. Aynen öyle. Dışarıdan diğer taraftan da böyle görünüyor. Herkese selam. Bugün öyle bir yere gidiyorum ki taksiciler bile gitmeyi reddediyor. O kadar söyleyeyim. Ben de sadece bir ana caddesinde bulunmuştum ve o bile çok rahatsız ediciydi 2 sene önce. Otobüse bineceğim ve bugün Antalya'nın en tehlikeli sokaklarını beraber gezeceğiz. Arkadaşlar Antalya'ya medeniyet yeni geliyor herhalde. Bu ne? Küçük dolmuşları daha yeni getirmişler. İzmir'de var ya yüzyıllardır var. Bak bir de adam çeviriyor orada kartonunu. Çok güzel. İndim şimdi gidiyoruz. Evet, indim şimdi otobüsten ve otobüs bile artık Zeytinköy'ün içine girmiyor. Ne hale getirdilerse. Şuradaki ana caddeden falan yine otobüsler geçiyor da inanılmaz nadir yani. Bir de zaten nereye doğru gittiğimi şu kavşağa kadar geliyor taksiciler. Bak çıkamayacak mal. Taksiciler bile buraya kadar bırakıyordu. Bak mesela petrolden çıkıyorsun, niye tersinden çıktın? Bu da ağzıma giriyor. Gel. Hoş geldin Zeytinköy. İnsanlık, medeniyet, hayat bitti. Şuradan geçemedim. Herkes geçecek diye. Yani dakika bir indim ve görüyorsunuz yani birincisi zaten yürüyemedim düz yolda. Şimdi bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şimdi yürümeye başladım. Bir tane taksi durağının önünden geçtim. Herhalde taksi durağını yeni yapmışlar çünkü gerçekten orada taksi durağı yoktu. Burası gördüğünüz gibi boşluk artık. Neyi yıktılar da ne hale getirdiler bilemiyorum yani. Her şey kocaman bir soru işareti. Bir de sanki artık bu mahalleye gelince arabalar kural dinlemiyor. Yayalar kendi başına kalmak zorundaymış gibi. İçimden bayağı bir sövmeye başladım. Haberiniz olsun. Ama YouTube videolarında sövmeyeceğim diye söz vermiştim. Bak mesela varan bir. Girdik. Kim bilir ne içti de bayıldı orada. Asla bilemezsiniz ve görüyorsunuz yolun ortası. Daha girmedim bu arada Zeytinköy'e. Sadece gördüğünüz üzere yürüyorum. Bakın mesela gerçekten bu ev ne alaka? Söylüyorum hemen. Zeytinköy'ün tehlikeli olmasının sebebi burası gerçekten Türkiye'nin en büyük uyuşturucu suç kaçakçılarının ve işte uyuşturucu satıcısının olması. Yani nam salmasının sebebi gerçekten Türkiye'den dağıtım bir zamanlar buradan yapılıyordu. Bunu bilmemin sebebi haberler. Hiçbir alakam ve bağım yoktur bu arada. %100 temizim yani. Bir halt yiyecek olsam Antalya'da mı yerim? Bak. Şimdi bunları göstermemin sebebi daha önce geçmişte ki arkadaş bağlarım kale içi videosunda söylediğim ve görüşmeyi kestiğim dediğim arkadaşlarım aslında bana bunu söylemişlerdi. Yani kendileri birer bağımlı oldukları için merdivene bak ya. Hangisi yukarı çıkıyor acaba? Herhalde bu. İkisi de bozulmuş. Çıktı. Kendileri bağımlı oldukları için bana şey demişlerdi işte. Zeytinköy'de hangi kapıyı çalarsan çal mutlaka bulursun diye. Çal dedikleri kapılarda bu tarz şeyler. Ve gerçekten şuradan bak görüyorsunuz. Devam ediyor yani. Şu şekilde, U şeklinde. Artık kimsenin zevaline girmek istemiyorum ama bak buradan da devam ediyor. Antalya'nın bence kentsel dönüşüme girmesinin sebeplerinden bir tanesi bu mahalle. Şu yolun, duvarların falan haline bakın. Kaybedin, peşinizden gelmeyen namert olsun. Şurada bir tane var böyle saçma sapan bir yazı. Böyle bakalım. Neyse. Bakalım. Şimdi sizin için bu mahallelere girip buralarda yürüyeceğim. Bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Herkes yürüyor. Bak çoluk çocuk da yürüyor. Bence ben de yürürüm. Ne olacak? Şöyle göstereyim. Ben burada Aytemiz'de indim. Şu an buradayım. Böyle yürümüşüm. Şurası Zeytinköy Kavşağı diye geçiyor. Burası. Gördüğünüz üzere Zeytinköy diye bir mahalle de yok. Buradan başlayıp sokakları böyle böyle birlikte gezeceğiz. Zeytinköy Kavşağı'na kadar son durağımız burası kavşak olacak. Evet buradan yürümeye başladım şu an. Kamboçya'yı aratmayan manzaralar sağ olsunlar gerçekten. Gördüğünüz gibi bu şekilde
Burada evler devam ediyor. Şey bilmiyorum ama gerçekten hani burada uyuşturucu mu üretiyorlar yoksa sadece satıcı, dağıtıcı tarzında mı vesaire bilmiyorum. Yalan da söylemeyeyim. Sadece işte belli başlı diğer herkes gibi duyduğum dedikodular var. Bu biraz daha yapılı, köy evine benziyor. Şuradan bir yerden ara sokağa girerim. Yanımda da bu arada bir inşaat var. Basmane'deki videoma dünyadaki ilk günün sanırım falan yazmışlar. Basmane'yi tehlikeli bulmayan arkadaşlar olmuş. Tebrik ederim onlara yani hayattaki başarılarını. Çünkü yani neyse. Şuradan gireyim. Şu evi de çekeyim. Kamboçya'yı falan anlatayım. Dikkat köpek var diyor. Ben köpekten çok korkarım bu arada. İnanılmaz. Havlarsa falan. Yarısı da delik melik. Kapalıymış. Oraya dönüyor sadece. Mahalle arası gibi böyle. Bayağı korkunç bu arada bence. İyi ki insan görmüyorum şu an. Hiç keyfim yerinde değil yani. Kamboçya'yı falan anlatayım size. Bu arada o kadar çok Kamboçya'yı anlattım ki ben galiba Kamboçya'yı kafamda normalleştirdim arkadaşlar. Şimdi şurası kocaman bir ova gibi görünüyor. Biraz yola bakayım. Ara sokaklara falan dalarım. Şu teyzeyi takip edeceğim. Galiba ton gidiyor. O kesin yine saçma sapan bir yerlere gidiyordur. Buraya site yapmışlar. Yanındaki ev de yani biraz yenilemişler. Yani derme çatmadan hallice. Yani diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bir tane daha aynı şekilde. Buraya işte kentsel dönüşüme sokmaya çalışıyorlar ama kimse de malını mülkünü vermiyor sonuçta. Herkesin bir iş kapısı var. Şimdi herkes buradan yürüdüğü için buradan yürümeye karar verdim ama gerçekten bir VTF oldum. Burada da ev varmış. Yani ne alaka? Yani arkası böyle. Burada apartmanları falan her şeyi görüyorsunuz. Buradaki ev ne alaka? Hayatımın şoku oldu şu an bana da. Önünden geçmek bile bir garip. Bakayım. İçinden biri çıkmasın. İnsanlar falan da yaşıyor herhalde bu evde. Vay arkadaş. Turist olduğum o kadar belli ki biraz önce karşıdan karşıya geçemedim ve adam yol verdi. Yani tipimi gösteriyorum her zamanki gibi. Bence çok da bir turist tipim yok ama rengim falan çok farklı diyor herkes. Bilmiyorum, Asya'da yanmışsın falan diyorlar. Şimdi herkesin olduğu yerden böyle gidecekmişim. Bir de şimdi araştırdım. Gerçekten dediğim gibi Antalya'nın kentsel dönüşüme girmesinin sebebiymiş resmen yani Zeytinköy. İnanılmaz zaten büyük polis baskınları vesaire oldu. Sorunlu bir mahalleydi. Hala inşaatlar da devam ediyor bu arada. Bakın şurada görebilirsiniz. Neyse. Zeytinköy denmesinin sebebi de unbelievable ya. Cumhuriyet zamanlarında buralar hep zeytinlikmiş. Sonra zeytinlikleri imara açıp gecekondu yapmışlar. Sonra o gecekonduları da dönüştürüp işte böyle yüksek binalar yapmışlar. Evet, şimdi o seçtiğim ünlü Zeytinköy kavşağına gidiyoruz. Sonra kavşakta videomuzu bitiriyoruz. Yani eski Zeytinköy kalmamış diyebiliriz. Bu iyi mi kötü mü? İyi yani ama bana kötü oldu. Şimdi altına bir sürü insan tehlikeli değil falan diye yine yazacak. Sıkıntı yok arkadaşlar, yani ben ne yapayım, kendimi timsahlara mı yemediğim. Şurada bir tane Adalya Otel var. Antalya'nın bir zamanlar en ünlü, en lüks oteliydi. Yaklaşık 20 sene önce falan. Oralarda kalmak bizim için hayaldi. Bugünün Kemer'in 5 yıldızlı otelleri gibi düşünebilirsiniz. Şimdi vallahi millet sümüğünü sürmüyor. Yani bilmiyorum, ben hiç gitmedim. Zaten Antalya'da yaşıyorsam hani bir şehirde neden hani yer kiralayıp kalayım ki? Otelde falan hiç kalmadım. Sadece bir arkadaşım otelde çalışıyordu. İçini göstermişti, o kadar. Bir de işte bu akşam Ahmet'in yanına gideceğim. Videoda söyledim, Rose Street Hostel var. Orada çalışıyordum.
Oranın içini biliyorum çünkü işte temizliği her şeyini ben yapıyordum ciddi anlamda. Yani. Langkawi'de de yaptık. 30 yaşına geldik, hala boş beleş işlerle uğraşıyoruz. Bak tam şu işte gördüğünüz Adalya'nın önündeki kavşak ünlü Zeytinköy kavşağıydı bir zamanlar. Artık bundan sonrası da bu arada Zeytinköy diye geçiyor ama yani yürüdük. Bildiğin beraber gezdik, gördük, hiçbir şey yok. En azından izlerken biraz muhabbet etmiş olduk. Muhabbetim sıkıcı diyenlere de yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben bu videoları Kamboçya'da da çektim, Tayland'da da çektim. Size sıkıcı gelmesinin tek sebebi burada izlerken, hani etrafı görürken, gerçekten Tayland'da, Kamboçya'da çok değişik şeyler oluyordu. Hele ki Vietnam'da. Sokakta zaten yürünmüyor. Ama burada da geçerken karşıdan karşıya korkuyorum yani. Araba duracak mı, ne yapacak, oraya girecek mi? Sinyal falan kültürü de yok. Aynı Ankaralılara dönüşmüş burası. Onlara da bir giydireyim yani, izleyen varsa. Neyse. Bu şekilde videomuz bitiyor. Kuzenim de zaten şuralarda bir yerde oturuyordu. Şu Adalya'nın kavşağın oralarda, şurada bir yerde. Bak, geri kazanımcılar hala burada. Bir tane belalı eski sevgilim de burada oturuyor. Merhaba dayı. Bir tane belalı eski sevgilim de burada oturuyor. Belalı eski sevgilim dedim. İlk erkek arkadaşım. Yaklaşık bir 4 yıl falan sürdü o belalı ilişkim. Sonra çok şükür kurtulduk. Canım kocam. Onunla beraber artık dünyaya geziyoruz ve onu çok seviyorum. Videolardan da görüyorsunuzdur. Böyle arkadaşlar, her yeri dönüştürmüşler. Antalya güzel bir şehir mi? Biri sormuştu yaşanır mı diye. Yani ben söyleyeyim, bence yaşanmaz. Biri bana fikrimi soruyorsa kişisel olarak. Çünkü erişilebilirlik yok. Ulaşılabilirlik yok. İnsan yok. Çok turistik. İyi bir eğitim kalitesi sunmuyor hiçbir yerinde. Açık açık söylüyorum yani, biraz yürüyeyim bari. Etrafı göstereyim. İyi bir eğitim kalitesi sunmuyor. İşte İzmir gibi elinizin ayağınızın altında her şey yok. Bir şeyleri bulmak zor. Bir yerden bir yere gitmek zor. Toplu taşıma sistemleri düzgün çalışmıyor. Bu sabah sadece CV17'ye binmek için en işlek caddesinden Antalya'nın 20 dakika bekledim. Şimdi mesela durak arayacağım. Durağa gitmeye çalışacağım falan. Çünkü cimriyim bu arada. Altına fakir falan yazanlar olmuş. Para basıyorsanız bana gönderebilirsiniz. Onu da belirteyim yani. Hani ne alaka arkadaşlar yani konuyla. Paranız varsa siz gezin, biz de sizi izleyelim. Bana kimse demedi ki şurayı gez, şurayı izle falan diye. Herkesin stylish'i farklı. Zaten burada beni izleyen insanlar da ben bu cimrilikle geziyorum diye izliyor. Yani Tayland'da nasıl ucuza tatil yapılır videolarım da var sonuçta. Ay, bu şekilde Antalya'da yaşanır mı? Bence yaşanmaz. Ben zaten 18'e bastığım ilk gün ben bu şehirde yapamam. İmkanlar çok kısıtlı. Hayat çok kısıtlı, ışıklar ve Lara dışında bir hayat yok. Konyaaltı'nı yeni inşa ettiler diyerek ben İzmir'e gitmiştim. Benim hayalim İstanbul'du bu arada. Bir arkadaşım taş koydu İstanbul hayalime. Tercihlerimi son dakika zorla değiştirdi. Bak bak, tiplere bak. Kamboçya version. Şöyle. Bir arkadaşım zorla değiştirdi. Ben o yüzden İzmir'e gittim. Tek tercihim İzmir'di. Yani geri kalan bütün tercihlerim İstanbul, Ankara'ydı. Çünkü benim için İstanbul ve Ankara gerçekten yaşanılacak şehirler. Beğenmedim. Oralar yani, İzmir'i hiç aklımdan geçmedi ya da öyle bir isteğim yoktu. Devam ediyor bak, tiplere bak, değişikler. Neyse, hiç öyle bir isteğim yoktu. O yüzden bir tane de İzmir yazmıştım. O bir tane İzmir'in geleceği tuttu. Buna yapabileceğim bir şey yok yani. Ha bak, şu sırada bir yerde oturuyor işte kuzenim. Öyle bir yürüdüm ki bak, şuradan hala devam ediyor. Orası neymiş öyle? Çöplerle falan dolatmışlar kapısını. Bir dakika, gidip bakacağım şimdi. Başladı benim asıl macera. Neyse. Böyle İzmir'e gitmiş oldum ama İzmir'den memnunum yani. Ben o kadar memnunum ki ailem de İzmir'de yaşamayı çok sevdiler, alıştılar. Ya gerçekten çöplüğün ortasından yürüyorum. Sonra diyorlar ki Zeytinköy tehlikeli değil. Dünyadaki ilk günüm mü? Dünyadaki ilk günüm değil ama böyle geri kazanımcılar arasında da yürümüyoruz kardeşim her gün. Ne lan bu? Tavuk kümesi mi? Köpek şeyi mi? Hiçbir şey anlamadım ne olduğuna dair. Dibine girdim ama bilmiyorum ne olduğunu. Tavuk kümesi. Vay. Gerçekten midem bulandı. Tebrik ederim. Hadi biraz daha yürüyelim. Geri kazanımcıları görünce biraz gaza geldim.
Şimdi küçük bir mola verelim. Kamera dinlensin, sıcaktan elim yanıyor. O kümes gibi şeyin yanındaki evde böyle bir şey. Yani sorun sadece hani bu insanlar gerçekten tehlikeli mi? Büyük bir soru işareti. Çünkü hani yeri geliyor gerçekten çok fakir mahallelere gidiyorsunuz ama sonuçta iyi insanlar oluyor. Asıl soru bu. Buradaki insanlar iyi mi? Şimdi öğlen sıcağında tabii benim gibi kimse yürümedi ve sokakta kimse olmadığı için daha falan olmadı ama gece falan hala kavga gürültü çıkıyor. Polis geliyor baskına. Bu arada bütün hani bak mesela dışarıda sorun çıktığı için böyle marketlerin bile CCTV'leri var dışına doğru. Çünkü hadi geç. Git siktir git. CCTV'leri var bu şekilde. Çünkü gerçekten büyük sorunlar oluyor. Sadece hani marketin soyulması değil, kavgalar falan çıkıyor yani. Oh. Şöyle buraya doğru yine aynı normal dümdüz bir mahalle. Ama işte önemli olan mahallenin içindeki insanların nasıl olduğu sorunsalı. Mesela beni her gören cins baktı yani. Bakmayın arkadaşlar, neye bakıyorsunuz? Ömrünüzde ilk defa mı yürüyen insan görüyorsunuz? Of. Keşke şuradan binebilsem. Önceden biniliyordu her yerden. Hiçliğin ortasında bir ev. Görüldüğü üzere yaşayanlar da var büyük ihtimalle. Evet, bak şurası daha sıkıntılı bir mahalle. Şimdi bak. Biraz da oraya doğru yürüyelim. Şu arabalar geçsin. O kadar sıcak ki yoldaki şerit silinmiş. Çift şeritli yol. Bir taraf gidiyor, bir taraf geliyor. Yabancı gelse nasıl yürüyeceğini bilmeyecek. Şuraya doğru yürüyorum. Oradan sonra artık çıkarız yani. Tamam yeter, gezdik Zeytinköy'ü. Ben sadece bir kere gerçekten çok kötü bir mahallede kaldım. O da Antalya taşındığımız ilk yıldı. Güvercin ölmüş. Oy fena ölmüş. Bak şurası. Buradaki ev. O da Dokuma'da kaldığımız, Antalya taşındığımızda ilk yılda sanayiye inanılmaz yakında. Ve o zaman 2000 yılında işte Dokuma'nın da böyle şeyleri falan çok kötüydü yani. Hani namı falan. Okula gitmek bile benim için zulümdü. Servise gidiyordum zaten. Ya da birileri bırakıyordu. Hani öyle yürüyerek gideyim falan yok. Gerçekten çok mistik bir mahalle arkadaşlar. Alın size tehlikeli sokaklar. Al. Bu ne? Evin yarısı ayrı yapılmış. Diğer yarısı ayrı yapılmış. Ha. Ha. Söyle. Neden koştunuz? Abla geldi. Seni gördük. Tamam. Ne çekiyorsunuz? Evet, video çekiyorum. Kanalınızın adı? Durhan Özge. Videoda çıkmak için mi geldiniz? Aynen abla senin yanına. Tamam. Abla ben sizi görmüştüm. Abla sen nerede gezeceksin? Ben Asya'da gezdim. Tayland, Kamboçya, Vietnam, Filipinler. Şimdi burada geziyorum. Ondan sonra başka yerlere gideceğim. Abla burası Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet abla. Nerede yaşıyorsunuz? Biz dışında. Biz Zeytinköy'ü değiliz ama burada yaşıyoruz. Zeytinköylü değil misiniz? Nerelisiniz? Ben Kürdüm, o Karadenizli. Karadenizli. Ben de Karadenizliyim. Giresunluyum. Ordu. Hayır, Giresunluyum. Sen Ordulu musun? Ordu. Tamam. Burada ne yapıyorsunuz şimdi? Abla sizi gördük hemen koştuk. Tamam. Biraz böyle yürüyeceğim. Gelecek misiniz benimle? Uzak mı? Yo, şöyle yürüyüp geleceğim şuraya kadar. Kuzenim var sizi izliyor. Kuzenin. Size çok benzedi. Galiba o sizi izliyor. Onu çağırsak olur mu? Çağır, merak gelsin. ediyorum. Tamam. Geldi. Beni izliyormuş sürekli videolarımı. Merhaba arkadaşlar. Beni şaşırdın mı burada görünce? Evet. Ama ben tehlikeli sokaklar videoları da çekiyorum ya. Ama burası zaten tehlikeli mahalle. Görmedin mi Antalya'da olduğumu? Görmedin mi Antalya'da olduğumu? O zaman yeni videomu izlememişsin. Abla sen nerede yaşıyorsun? Benim evim yok. Ben dünyayı geziyorum. Ha dünya otellerde falan. Evet gibi. Gel sarılayım sana. Gel. Adın ne abla? Durhan Özge. Gel. Dua Özge. Sen de gel. Böyle bir dengelici oldu. Değil mi Özge? Buraya yaşamak düştü. Ne dedim biraz önce? Burası Zeytinköy. Dikkatli ol. Niye dikkatli olmalıyım?
Ya burada çok eroinci falan geziyor. Tanıyor musun hiç? Tamam. Nereden tanıyorsun abla? Nereden biliyorsun o zaman eroinci gezdiğini? Abla biz balıkçı market var ya, oradan çok slime almaya geliyoruz. Şuradan. İşte oradan bize hep bakıyorlar, dik dik bakıyorlar. Biz elimize şuradaki taşları falan alıyoruz. Anca öyle gezebiliyoruz. Marketin içine girmek için. Evet. Tam kuzeni geliyor, hadi bakalım. Çok değişik oldu. Çocukların ailesi geldi burada yürürken. Ondan sonra çocuklar tutturdu, seninle geleceğiz. Ailesi dedi yok olmaz falan. Ben de dedim ben istemiyorum, zaten çocuklar peşime takıldı yani. Babasıymış. Böyle etraf. Velet bile burası Zeytinköy, dikkat et dedi. Asıl Zeytinköy burasıymış. Video biraz mistik bir şekilde ilerliyor. İnanmadım bu arada çocuğum beni izlediğine. Yalan söylemeyeceğim ama izliyor da olabilir. Bilmiyorum. Para da istemediler yani. Hadi bakalım. Biraz şöyle yürüyelim. Kimsenin biri bir şey derse yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi video başlığını hak ediyor, Antalya'nın tehlikeli sokakları diye. Çocuk şey falan dedi yani. Biz işte marketten dedi bir şey alacağımız zaman akşam falan dedi taş alıyoruz, taş atıyoruz. Eroinmanlar falan çok oluyor dedi. Aha arkadaşlar. Şöyle bir tur atayım da çok mistik yani, hani şurada apartmanlar var. Burada gecekondular var. Biraz da korktum bu arada. Ben genel olarak korkak bir insan mıyım acaba? Korkuların üstüne yürümek lazım. Neyse böyle biraz etrafı gezelim. Oradan taksiyle evimize gideriz ya. Ne olacak? Şurası çıkmaz sokak. Oraya giremiyoruz. Buralarda böyle görünüyor. Vay canına. Evler evde. İşte insanlar mı bilmiyorum. Adam durdu işte, sonra bir şey içer misiniz dedi. Yok hani dedim, teşekkür ederim sağ olun. Çekim yapıyorum sadece dedim. Bu şekilde. Polis geldi. Oha. Bak orada. Polis direkt sorguya çekti. Sivil bayağı Yunuslar falan geziyor demek ki burada. 2 kişi olmasalardı birine derdim beni at diye, gerçekten. Girdiğime pişman olduğum o mahalle. Erkek kuaförü varmış. Bu şekilde. Polisin duru burada ne arıyorsun diyeceğini o kadar tahmin ettim ki durmadı ama devriye geziyor demek ki buralarda. Artık gerçekten tehlikeli yerlere girdiğimi hissetmeye başladım. Bak orada da durdu. Kesin birilerini arıyor bu arada. Şimdi kayda almak falan yasak ya. Şöyle biraz şöyle gezeyim. Tamam artık yani daha ne kadar yürüyeceğim ve Zeytinköy'ü göstermem gerekiyor. Geldiğim yerden çıkarım. Zaten buraya hiçbir şey girmiyor bu arada. Literally. Artık bence oradan sonrası evet polis GBT falan sorguluyor. Yeter. Videodan AI ile yüz tanımlayıp buluyorlarmış. Taksi boş mu acaba, söylesem beni atsa. Doluymuş. Taksici de buranın taksicisi herhalde. Şuradan yürüyeyim de bari. Çünkü orada içeri doğru artık polis GBT sorgusu falan yapıyordu ve yani şöyle manzaralar falan. Evet şu an Türkiye mi Kamboçya mı pislik yarışında Zeytinköy kazandı arkadaşlar. Şu iyi mahallelerin olduğu yere doğru gideyim. Artık temizleyemedikleri kısım burası olmuş büyük ihtimalle. Polis de geldi yani. Hani başıma bir şey gelirse diye. Şurada köşede de var uyuşturucu şeylere. Bak buradan aralardan bile devam ediyor. Söylendim. Sonunda gittim, bela mıknatısı, belayı çektim. Arkamdan polis GBT sorgulaya geldi. Mahallenin daha fazla içine girmeye açıkçası götüm yemedi. Mahalleli biri olsa belki yerdi. Ama bir kadın olarak bir şey demezlerdi bu arada. Çok hani videoları sildirirlerdi ya da bir şey yaptırırlardı ama videoları sildirirlerse emeğime yazık. Baksanıza yani sokak kilometrelerce yürümüşüm. Saatlerce konuşmuşum. Adam üstüme doğru korna çaldı ya.
Kesin kriminal eminim yani. Bu aynen böyle işte. Videoları falan sildirirlerdi. Bana sıkıntı yaparlardı. Saatlerce yürümüşüm burada. Hani anlatmışım. Filmliydi bu arada yani. O yüzden emeğime yazıp daha fazla içerilere girmeme kararı aldım. Şu biraz daha güvenli yürünen arayadan hızlıca çıkıyoruz. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar mahalleden. Biraz durup düşünmek istedim. Hani ne oldu böyle 15 dakikada bir anda hayatın renkleri farklılaştı, insanların kalitesi farklılaştı, ne oluyor gibisinden. Hemen hızlıca çıkmak istiyorum açıkçası. Bir taksi falan bulsam direkt atlayacağım. Şurada var ama bilmiyorum dolu mu boş mu. Çok şükür buradaki insanların bana bir zararı olmadı. Zaten videoda da gösteriyorum, ben sokağa girdikten sonra polis de peşimden geldi. Bir de insanları fişleyemeyim yani durduk yere. İlginç bir şekilde. Neyse, bak burada biri uyuyor. Ne içip sızıp kaldıysa, şurada da bir tane kavgamsı bir şey var, birilerini çağırıyor falan. Neyse, şunu gördüm. Gerçekten birçok farklı ülkeyi gezip farklı ara sokaklarına girerken, tabii yurt dışında biraz daha temkinli oluyorsun. Türkiye'de güveniyorsun ama yurt dışında sistemi çözdüğünde ve turist olduğunda hani polisin olan güveni de kazanıyorsun. Polisle ilgili başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu konu bambaşka bir konu. Şuradan girmiştim hatırlıyorsanız. Şimdi hemen hızlıca buradan çıkıyorum. Hani aza tamah etmek ya da elimizdekilere şükretmek değil ama hayatta her zaman daha iyisi vardır. Bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Daha iyisi demek, hani her zaman daha iyisi vardır ve sen sürekli daha iyisi dediğinde bunun bir sonu yok. Gerçekten bunun bir sonu yok ve hayat herkese eşit imkanlar sunmuyor. Hayat herkes için adil akmıyor. Ve ben gerçekten mesela buraya sadece YouTube'a çekim yapmak için geldim. Ben buraya farkındalık kazanmak için gelmedim. Ben öyle bir insan da değilim. Tanıyorsunuz. En azından bir şeyler için rol yapmanın bir anlamı yok. Hani yok şöyleydi, yok böyleydi. Ama orada çekim yaparken hissettiklerimi şu an size aktarabilirim. Ve orada çekim yapmaya gittiğim zaman bana gelen farkındalığı söyleyebilirim. Hayat adil değil. Aynı o küçük kızın söylediği gibi bizim payımıza Zeytinköy düştü dedi. Ve o kızın yükselebileceği bir yer olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Onu aşağılamak için söylemiyorum. Hayatın ona sunduğu imkanlara bağlı olarak söylüyorum. Peşimden geldiler sağ olsunlar, böyle tatlışlık falan yaptılar. Sonra babası gelmiş, o da su verdi sağ olsun. Bak küçücük çocuklar motor kullanıyorlar. Tamam, çekiyorum. Allah! Mikrofon alabilir miyim? Neyi? Sen şeysin değil mi? Çekme şeysin. Evet. Neyi alacaksın? Yani yumruk. Tamam. Hadi görüşürüz. Dikkat edin. Yani yumruk ne? Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay. Motherfuck. Tamam. Motherfuck. Çektim, hadi görüşürüz. Yarrak götüne girsin senin kamera. Evet. Aynen öyle. Ben konuşurken tam olarak söylemek istediğimin canlı örneği geldi gözümün önüne. Hayat böyle işte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.